Evet arkadaşlar, merhaba. İsmim Mehtap Ünal. Uzun zamandır örgüyle uğraşmaktayım. Özellikle amigurumi. Amigurimilerimde detay çalışmayı seviyorum. Yani gerçekçi olmasına biraz daha özen gösteriyorum. Ve artık bu tariflerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle de buna başlayacağız inşallah. Olabildiğince anlaşılır anlatmaya çalışacağım. Kusurlarım olursa da artık affedersiniz. Çünkü hem örüp de hem video çekimi gerçekten çok zor. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca kanalıma desteğiniz de devamlılığı açısından çok önemli. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Şimdi bugün ilk önce yine ince bebek dedikleri, yani hani benim Barbie bebek dediğim, yani ince bebek de diyoruz, Barbie bebek de diyoruz. Bunlar genelde Barbie bebek boyutunda oluyor. Böyle bir bebeği çalışmaya başlayacağız. Bugün sol ayağından başlayacağız. Şimdi ayakta iki çeşit çalışıyorum. Biri düz taban olarak, diğeri topuklu ayakkabı olarak. Yani düz tabanda genelde hani böyle düz taban yaptığım ayakkabılarda ayağı da düz taban kullanıyorum. Ama hani bu bebekte olduğu gibi eğer topuklu bir ayakkabı kullanacaksam ayağı da ona göre topuklu ayakkabıya uygun bir ayak yapıyorum. Yani ayak iki çeşit. Bugün düz bir ayak çalışacağız. Malzemelerimizi sayalım. Nako'nun pırlanta modeli 3 katlı bir model. Ben bunu sıyra sıyra kullanıyorum arkadaşlar. Yani tek katını kullanıyorum. Çünkü bunda tek kat çok önemli. Yani ben şu şekilde Barbie boyunu elde edebilmek için bu tariflerimi bu ipin tek katıyla yapıyorum. Hani daha farklı markalarda kullanabilirsiniz ama ipin ince olması önemli. Tığ olarak 1,5 milimetrelik tığ kullanıyorum. 1,5 milimetrelik bir tığ kullanıyoruz. Amigurumi içine koymak için, amigurumilerin içine koymak için amigurumi teli diye geçiyor. Bu da 1,5 milimetrelik bir tel. 30 santim ayak için kesiyoruz. 30 santim kadar. Şu uç kısmını ben şöyle plastik kısmını sıyırıp çıkarttım ve ayağın içine yerleştirebilmek için şöyle bir uç kısmını kıvırdım. Öyle söyleyeyim. Şimdi birazdan zaten yerleştirirken de görürsünüz. Onun haricinde böyle büyük uzun bir iğne, yorgan iğnesi de diyorlar ben kullandığım, makas, pense, karga burnu, yani sizin hepinizin kullandığı boncuk elyaf, bu malzemelerle örgümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Şimdi ben 1,5 milimetre tığla örüyorum. Bu modeli 1,5 metre tığla ördüğüm zaman bu boyutta bir bebek sahibi oluyorum. Bu boyut bana göre en güzel boyut. Yani Barbie bebek boyutu. Fakat daha önce hani 1,1 milimetre bir tığla örmüştüm. O bebek şu kadar göstereyim, aralarında fark oluyor. Tığı küçülttüğünüz zaman bebekler arasında da tabii ki boy farkı oluşuyor. Tığınızı bana sorarsanız 1,5 milimetre kullanırsanız daha güzel olur. Bu kadar küçük olması çok ideal olmuyor açıkçası. İpte de aynı şekilde. Şimdi biz dantel ipliği gibi kullanıyoruz. Bir katını kullandığımız için bu Nako pırlanta ipin tek katını kullanıyoruz. Neredeyse dantel ipliği inceliğinde. İpinizi de ne kadar kalınlaştırırsanız bebek o kadar büyür. Evet, şimdi başlıyoruz sol ayaktan. Bu videomuzda zaten yapabildiğimiz kadar sol bacağı bitirmeyi düşünüyorum. Fakat videolar yarım saatten uzun olunca YouTube'a yüklenmesi biraz zor oluyor. İnşallah yarım saate bir bacağı yetiştirebiliriz. Şimdi şu kadar bir iplik bırakıyoruz. Şu boyda. Şuradan zincir çekmeye başlıyoruz. 4 zincir çekeceğiz. Başlangıç zincirimizi de sayıyoruz. Şu ilk çektiğimiz başlangıcı 1 olarak sayıyoruz. 1, 2, 3,
4. Şimdi ikinci zincirden itibaren şu bir ilk zincir, şu ikinci zincirden itibaren 2 sık iğne yapıyoruz. 1, şuraya da ikinci sık iğne. Ve üçüncü, yani ilk çektiğimiz ilk zincire, buraya biraz zor batıyoruz tabi. Bu zincire 3 tane batıyoruz. Aynı deliğe 3 tane batıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Buna 3 tane battık. Şimdi dönüyorum. Şurada karşılık gelen, şimdi dönünce şöyle göstereyim daha rahat anlaşılsın. Biraz önce 2 sık iğne yapmıştık. Tam onun karşısına denk geliyor. O sık deliğe batıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz yine. Ve ikinci karşılık gelen deliğimize de bir tane artırma yapıyoruz. Yani çift batıyoruz o deliğe. 1, 2. Şimdi biz bu sıramızı tamamladık. Tamamladık. Şu ipi şurada bırakıyoruz. Bunu çünkü daha sonra parmakların ucunu dikmek için kullanacağım. Fakat bir tane ayraç ipi alıyoruz kendimize. Farklı bir renk olsun. Bunu bu başlangıç noktamız olarak buraya koyuyoruz. Çünkü başlangıç noktamız burası olacak. Şimdi toplamda burada 8 tane sık iğnemiz oldu. Evet, şimdi ilk sık iğnemizi artırarak başlıyoruz yine. Çift batacağız yani ilk sık iğneye. Şu ipi arkaya alalım. 1, 2, çift battık ilkine. 2 tane sık iğne yapıyoruz hemen yanına. 1, 2. Hemen bir tane yanına artırma yapıyoruz. Yine çift batacağız yanındakine. Şöyle göstereyim. Ya biraz zor batılıyor çünkü ince olduğu için ip dantel gibi. Evet, çift battık. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp yanında gelen her deliğe birer tane batırıyoruz yani. 1, 2, 3. 3 tane yaptık ve son bir tane deliğimiz kaldı. Şöyle göstereyim. Yani başlangıç deliğimizde zaten hani yeşil ipimiz var. Tek bir tane deliğimiz kaldı, sık iğne deliğimiz. Ona da bir tane artırma yapıyoruz. Yani çift batıyoruz. 1, 2. Evet, şimdi şu ipimizi şöyle biraz çektim, atlatarak devam edeceğiz. Ben her sırada atlatıyorum. Tabii siz nasıl atlatıyorsunuz bilmiyorum ama hani herkes kendi tarzına göre sıra başını kaybetmemek için kendine göre onu ayarlasın artık. Evet.
Şimdi ilk 5 tane sık iğne yapacağız. İlk sık iğneden başlayıp şuradan bir, her sık iğneye bir tane batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 sık iğneden sonra bir tane artırma yapıyoruz. Çift batıyoruz yani. Bir, iki ve tekrar 5 sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5. Evet, yine başa geldik. Şimdi 2 sıra toplamda 12 sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sıra hiç artırma veya eksiltme yapmadan 12 sık iğne örüyoruz. Evet arkadaşlar, 2 sıra artırma ve eksiltme yapmadan tekrar başa gelince tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan 12 sık iğnemizi yaptık ve şöyle bir görüntü ortaya çıktı ve başa geldim yine. Tabi bu arada ters sık iğne yapıyoruz. Ters sık iğnenin bir zorluğu yok. Sadece örgüyü içe değil dışa doğru çeviriyorsunuz. Yani ters çeviriyorsunuz ve aynı şekilde normal sık iğne yapar gibi devam ediyorsunuz. Bunun hiçbir zorluğu yok. Sadece küçük alanda çalışırken şu iç kısımdan bakmak yerine hani sık iğnelere dış kısımdan bakarsanız şu kısımdan daha rahat göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben genelde o şekilde çalışıyorum. Hani sık iğne atlamamak için en azından. Şimdi bir de burada azaltmalarımızı nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Ayak kısmında, yani sadece ayak kısmında azaltmalarımızı atlayarak, yani sık iğneye batmayarak, atlama yaparak sık iğne azaltması yapacağız. Tabi bacak kısmına geçtiğimizde azaltmalarımız normal şeylerde, amigurumi örgülerimizde nasıl azaltma yapıyorsak ona göre azaltma yapacağız. Ama ayak kısmında ben size azaltma yaparken bir sık iğne atlayın diyeceğim. Evet, şimdi tekrar başlıyoruz. İlk sık iğnemizden şöyle yine atlatıyorum ipimi. Şöyle dışarıdan bakarak yapıyorum yine sık iğneye atlamayayım diye. 11 sık iğne yapıyoruz ve bir tane atlayacağız. İlk önce 11 sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sık iğne yaptık şimdi. Bakın şöyle dışarıdan göstereyim size. 11 sık iğne yaptık. Zaten toplamda 12 sık iğnemiz vardı. 11 sık iğne yaptık. Bir sık iğnemiz şurada bekliyor, boş. Bu sık iğneyi atlıyoruz. Yani net görebiliyor musunuz? Şöyle netleştireyim biraz daha. Evet, şu sık iğneyi atlıyoruz ve ilk sık iğnemize, yani işaret ipimizin olduğu sık iğneye atlayarak diğer sıramıza devam ediyoruz. Şu ipi de yine şu şekilde atlatalım. Şuradan başlayarak
devam ediyoruz. Şimdi bir sıra artırma ve eksiltme yapmadan 11 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Evet, şimdi 11 sık iğne yaptık. Artırma eksiltme yapmadan ve başa iğne geldik. İşaret ipimizin olduğu yere geldik. Şimdi ipimizi yine tekrar atlatıyoruz. Ve 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle tuttuğumuzda tabanın tam ortasına denk gelecek şekilde olacak ve şu anda tam ortadayız. Yani şöyle göstereyim şu taraftan. Tam ortaya denk geldik. Ortada duracak bu. Şimdi ortadan tabanın diğer kısmına başlayacağız. 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve ikinci zincirden itibaren ilk zincirimiz şu, görüyorsunuz, ona dokunmuyoruz. İkinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptık. Ve bir sık iğne ile tabana birleştireceğiz şimdi bunu. Şimdi şuradan bakıyoruz. Şuna batmışız. Şuna batmadık. Hemen yanındaki bir sık iğne ile buraya yanındaki bir sık iğneye batarak sık iğneyi üzerine yapıyoruz. Yani birleştiriyoruz. Ve bu şekilde dönüyorum. Hiç zincir çekmeden dönüyorum. Hiç zincir çekmeden geri döndüm. Şimdi ikinci sık iğneden başlayacağım yine. Yani şöyle göstereyim size. Şurada ilk sık iğne var. O sık iğneye hiç batmıyorum. Şu ikinci sık iğneden başlıyorum. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Yalnız biraz bol oldu benimki. Onu düzeltelim. 1 2 3 4 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 artırma yapacağız. Yani önümüzdeki gelen 2 sık iğneye ikişer tane batacağız. Evet, şu ilk sık iğnemi alıyorum. 1 2 battım. Yanındaki sık iğneye giriyorum hemen. Ona da 2 batıyorum. 1 2 battık. 2 tane artırma yapmış olduk. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyoruz yine. Tam simetriğine denk geliyor, yani karşısına denk geliyor.
1 2 3 4 sıkı iğne yaptık. Burada ayağı birleştirme yaparken önümüzdeki ilk sıkı iğneye değil bir tane atlıyoruz. Yani şu sık iğneyi atlayıp onun yanındaki sık iğneye batıyoruz hemen. Evet, battık. Şimdi bunu yine zincir çekmeden geri dönüyoruz. Hiç zincir çekmeden geri döndük. Yine ikinci sık iğneden başlayıp, yani şu ilk sık iğneyi atlıyorduk biliyorsunuz. İlk sık iğneyi atlıyoruz. İkinci sık iğneden başlayarak 12 sık iğne yapıyoruz. 12 sık iğne sonra ayağı birleştireceğiz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 6. Şöyle açalım, biraz sık iğnelerimiz görünmüyor bazen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sık iğne yapıyoruz. Bu arada elektriklerimiz gitti. Biraz karanlık oldu mu bilmiyorum size. Şimdi 12 sık iğne yaptık. Ve bir sık iğne ile ayakla birleştireceğiz bunu. Yine atlama yapmayacağız bu sefer. Şuradan şuna batmışız. Hemen şunu yanındakine batarak ayakla birleştirdik. Yani şu başlangıç noktamızın olduğu yere geldik. Evet, toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu ayağın etrafında 20 sık iğne var. Şimdi şu ayağımızın üst kısmında ilk 7 sık iğnemiz her zaman sabit kalacak. Yani burada ne azaltma ne artırma yapmayacağız. Burada hep sabit tutulacak. Ayağın diğer kısımlarında azaltma yapacağız. Azaltma da dediğim gibi atlama şeklinde, yani sık iğne atlama şeklinde yapıyoruz bu ayak kısmında. Ben size yine o kısımlara geldiğimde bir sık iğne atlayacağız diye tarif edeceğim. Evet, yine başlayalım. İpimizi şöyle atlatalım. Başlangıç yerimizden itibaren başlıyoruz. İlk sık iğnemizden 19 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, şöyle yapalım. 2'yi katlayınca daha net görünüyor. Şöyle açalım. 2, 3 dedik. 4, 5, 6, evet 6, şu da 7. Bu 7 sık iğne hep sabit tutulacak. Devam ediyorum. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi burada şu sık iğneyi atlıyoruz. Bir sık iğne atlanıyor. Yine başlangıçtaki sık iğnemize devam edeceğiz. Bir sık iğne atlamış oluyoruz yani burada. 20 sık iğnemiz 19 sık iğneye düşüyor. Şu ipi atlatalım yine. Şimdi 7 sık iğne, o ayaktaki üst 7 sık iğneyi örüyoruz yine. Tabii bu ayakta biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü gerçekten ayak biraz zorluyor. Hem örgünün başlangıcı olduğu için hem de küçük bir alanda çalışmak zorunda olduğumuz için zorlanıyor. Ama biraz daha yukarılara çıktığımızda daha rahat çalışacaksınız. Yani hemen gözünüz korkmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ve 7 sık iğne. Ayağındaki üst ayak üstteki sabit sık iğneleri yaptık 7 tane. Şimdi bir tane atlayacağız. Yani şöyle görünüyor mu? Şimdi şunu atlıyoruz. Hemen yanındakinden devam ediyoruz. Atladıktan sonra 10 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elektrikler kesince apartmanda hareketlenme başladı. Kış günü elektrik kesilince sıkıntı oluyor tabii. Evet, yine başlangıç noktasına geldik. Arada da bir tane sık iğnemiz kaldı yine. Burayı yine atlıyoruz. Yani bir sık iğne atlıyoruz 10 sık iğneden sonra. Bir sık iğne atlayıp en baştaki ipimizin olduğu sık iğneye batıyoruz. Ve standart kalacak olan 7 sık iğnemizi yine tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, evet elektrikler de geldi bu arada. 6, 7
sık iğnemizi yaptık. Sabit standart sık iğnemizi. Ben bu arada ışığımızı açayım. Hemen. Evet, daha net görelim. Işığımızı açtım. 7 sık iğnemizi yaptıktan sonra yine bir tane atlayacağız arkadaşlar burada yine. Şu sık iğneyi atlıyoruz. Şuna batacağız hemen. Bir tane atlıyoruz. Yanındakine batıyoruz. 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptık. Şimdi bir tane daha atlayacağız. Bir tane atlıyoruz. Yine başlangıçtaki ipimizin olduğu sık iğneye batacağız. Şöyle bakın, net görünüyor sanırım. Bir sık iğne boşta, bir atlıyoruz. Şu yeşil ipimizin olduğu sık iğneye batacağız. İpimizi atlatalım yine. Tabi iple çalışırken de hani sık iğnelere de dikkat etmek lazım. Arada yanlış sık iğneye batmamak lazım. Şimdi bir tane sık iğneye atıyorum. Bir 2 3 4 5 6 7 standart sık iğnemizi yine yaptık. Bir sık iğne atlayacağız yine. Evet, şimdi gördüğünüz şu sık iğneyi atlıyoruz. Şunun yanındakine batıyoruz hemen ve 6 sık iğne yapacağız. Şöyle göstereyim battığım yeri ve atladığım yeri rahat görün. Bir tane sık iğne atladık. 1 2 3 4 5 evet 5 6 sık iğne yaptık. Yine bir atlayıp başlangıç olan ipimizin olduğu yere yine batıyoruz. Şuraya batıyoruz yine. 7 standart olan sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine bir tane daha atlıyoruz. Bir tane atlayıp bir sık iğne yapacağız sadece. Şunu atlıyoruz. Ondan sonraki sık iğneye bir sık iğne yapıyoruz. Evet. Sonra bir sık iğne daha atlıyoruz. Şunu atlıyoruz. Bunun yanındakine bir sık iğne yapacağız.
Sonra bir tane daha atlayıp gördüğünüz gibi şuraya geldik. Bir sık iğne daha atlayıp başlangıç sık iğnemize batıyoruz ama tabii ipimizi atlatmayı unuttuk. İpimizi atlatalım ve başlangıç sık iğnemize batalım. Yani toplamda ayak bileğimizde 10 tane sık iğnemiz olmuş olması gerekiyor. Yani eğer 11 ise onu ona göre ayarlayın ama önden kesinlikle azaltma yapmayın. Dediğim gibi azaltmaları arkadan yapın. Şimdi biz bacak çıkarken de aynı şekilde azaltmalarımızı hep ayak bileğinin arka tarafından, baldırdan azaltma ve artırma yaparak devam edeceğiz. Ön kısımdan azaltma ya da artırma yapmayacağız. Evet arkadaşlar, ayak kısmımız bitti. Şimdi normal bacak kısmına başlayacağız. Tabii bundan önce bir tel geçireceğiz. Ve parmaklarımızın olan kısmını ben biraz daha parmaklara benzesin diye dikiyorum. Şimdi normal artı ben size hani ayak kısmında demiştim atlama yaparak azaltma yapacağız diye. Şimdi normal azaltma kısımlarına geleceğiz. Yani bundan sonraki yaptığımız azaltmalarda normal azaltma yapacağız. Yani iki sık iğneyi bir arada öreceğiz. Ters sık iğnede ben azaltmama biraz daha farklı yapıyorum. Onu da gösteririm size örerken. Tabii sizin kendi yöntemleriniz de vardır muhakkak. Hani ister benim yöntemimle yaparsınız, azaltırsınız. İsterseniz hani kendi yöntemlerinizle devam edersiniz. Şimdi 30 santim yakın, yani 30 santime yakın sanırım. Ben 1,5 milimetrelik şey kullanıyorum. Elektrik teli diyorlar buna. 3 kısmını dediğim gibi çıkarttım, büktüm. Şimdi bunu koymadan önce şu parmakları dikelim ilk önce. Şu iğnemizi geçirelim hemen. Evet, iğnemizi geçirdik. Şimdi bu sol ayak. Yani aslında ördüğünüz şekilde de hani sağ ayak zaten ben size tarifini ayrı vereceğim. Sağ ayağın tarifi farklı. Zaten şu şekilde baktığınızda bile sanki şurada bir baş parmak hizası varmış da şöyle gidiyormuş gibi gözüküyor. Ve bunu diktikten sonra biraz daha belli olacak. Şu uç kısmını biraz sıkılaştırıyoruz yani aslında dikerken de. Sonuçta parmak dikmiyoruz yani buraya. Şu şekilde. Şu şekilde sıkılaştırdığımız zaman bir alttan bir üstten diktiğimiz zaman parmak görüntüsü verecek bu. Gayet de güzel bir parmak görüntüsü oluyor. Bana sorarsanız. Şuradan belki bir kez daha geçebiliriz. Evet. Evet. Gayet güzel bir parmak görüntüsü oldu. Şimdi şuradan bir düğüm atalım. Alttan. Ve şuradan iğnemizi yine sokalım ki tersten sokuyorum hani dikiş şeyi bozmayalım, örgüyü. Bozup şuradan şöyle çıkıyoruz. Şuradan da ipimizi kesebiliriz artık. Gördüğünüz gibi bir parmak görüntüsü bana göre oldu. Şimdi buradan telimizi koyuyoruz. Bu bebeğimizin adı da Sıla bebek olacak. Şu iyice yerleştirdikten sonra
Uç kısmındaki teli yani şu kabloyu sıyırmamın sebebi tel çok kalın olunca burası çok çirkin duruyor. Yani hani doldurulmuş gibi, yani böyle şişkin şişkin durduğu için kötü duruyor. O yüzden o tel kısmında o kısmı şey yapıyoruz. Teli de yukarıdan ben şu şekilde bükerek örgü örerken biraz daha rahat örebilmek adına böyle büküyorum. Şimdi şu kısmına, topuk kısmına çok az miktarda elyaf koyacağım ama çok az. Yani ön kısmı zaten hiç gelmeyecek. Sadece topuk kısmına, size de göstereyim miktarını. Şöyle küçücük bir miktar oraya elyaf koyuyoruz. Şu arkadan. Ben makasla itiyorum elyaflarımı. Tabii bu çok tehlikeli. Yani siz neyle itiyorsunuz bilmiyorum ama küçük bir çubukla da olabilir. Makas çünkü bazen örgüyü kesiyor ve ben orayı tekrar örmek zorunda kalıyorum. Pek sağlıklı bir yöntem değil ama hani biraz dikkatlice yapınca da problem olmuyor. Evet. Evet arkadaşlar, video yarım saati geçtiği için bacağı çıkamadık. Ayak kısmından sonra bacağı da arkasından ikinci bir part olarak tekrar paylaşacağım. Görüşmek üzere.